Evet, günlerdir hareketli anlar yaşıyoruz, dakikalar yaşıyoruz. Dünya basınında da nasıl yankı buluyor bu hareketli dakikalar, ona bakacağız. Dün de Ankara'da miting koordinesinde büyük bir esir takası gerçekleşti. Amerikan basını The Washington Post bunu aktarıyor. İlk önce onunla başlayalım. Nasıl aktarmış bu takası? Dediğin gibi aslında günlerdir Orta Doğu'daki yangını konuşurken bir yanda dünyanın gözü dün Ankara'ya çevrildi. Çünkü Soğuk Savaş dönemin sonrasındaki sürecin en büyük takas sürecine, operasyonuna tanıklık ettik ve bu MİT koordinasyonunda Türkiye'nin de çabalarıyla gerçekleşti. Haliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok konuştuğu bir numaralı gündem maddesi bu ve The Washington Post diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikleri tarihi takası gerçekleştirdi. Şimdi biz buna casus takası diyoruz ama tam yeterli bir ifade değil. Mahkum takası, rehine takası ifadesi kullanmak daha doğru. Çünkü bu takasa tabi olanların çoğu casusluk suçlamasını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla aralarında gazeteciler var, askerler, siyasetçiler, muhalifler var. Tam casus takası ifadesinin de karşılamadığının altını çizmiş olalım. The Washington Post bu sürecin arka planını anlatmış, detaylarını nasıl gerçekleştiğini yazmış. En başta vurgulanan nokta şu ki aylar süren çok titiz ve 9 hükümetin katıldığı bir müzakere süreci, bir pazarlık süreci vardı ve yüksek riskli, yüksek gerilimli bir müzakereydi bu. Öyle ki gazete aktarıyor, son ana kadar bir şeylerin ters gidebileceğinden çok korkmuş tüm yetkililer. Hatta bir Avrupalı yetkili, bir gazeteci şu iddiayı aktardı. Rusya'nın uçağı, Ankara'ya gelen Rus uçağı geri döndü. Yani son anda anlaşma bozuldu mu korkusu yaşanmış. Neyse ki bunun yanlış alarm olduğu ortaya çıktı ve de bu takas gerçekleşti. Ama şunu hatırlayalım, aslında Şubat ayında hayatını kaybeden Navalny'nin de bu büyük takasa dahil edilmesi hedefleniyordu. Hatta dahil edilmişti. Tam takas aylar önce gerçekleşecekken Navalny'nin ölüm haberi geldi. İşte düşünün. Biraz neler yaşandı. Evet, yani belki kendi ya doğal bir ölüm diyor Rusya'daki doktorlar, yetkililer ama işte pek inanılmıyordu. İnanılmıyor. Putin'in Navalny'yi serbest bırakma hakkını ona tanımadığı yönünde yorumlar yapılıyor. Evet, öldürüldüğü için de o takas gerçekleşmemiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri de 2 saat önce aslında canlı olarak ekranlara getirmiştik. Amerikalı rehinelerin Amerika'ya indiği Biden'ın ve Harris'in karşıladığı o rehineleri, görüntüleri göstermiştik. The Wall Street Journal'da da bir gazeteci var o esirler arasında. The Wall Street Journal bu takasta gerçekten de en önemli noktalardan biri. Çünkü bir gazetecisi Evan Gershkovich casuslukla suçlanıyordu. Amerikan hükümeti adına oradaki haberleri, faaliyetleri casusluk olarak nitelenmişti ve hapisteydi. Ve artık The Wall Street Journal bu manşeti attı. Evan Gershkovich özgür. Ve zaten işte Biden'ın da karşıladığı aileleriyle kavuşma anlarını fotoğrafıyla da aktarmış. Bir de Paul Whelan'dan bahsetmek lazım. Amerikalı bir asker. Deniz piyadesi. Evet, düğün için bulunduğu Rusya'da bir flash bellekte devlet sırlarını, Rusya'nın devlet sırlarını ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla suçüstü yakalandığı gerekçesiyle hapisteydi yaklaşık 6 yıldır. Ve diyor ki The Wall Street Journal, işte bu mahkumlar arasında belki de en şanssız olanı oydu. Çünkü en uzun süre o hapiste kaldı. Umudu hep kırıldı. Daha önce de hep takas anlaşmaları gündeme geldi ama eve dönemedi. Şimdi eve döndü deniliyor. Ama Rusya Dışişleri... İlk inen de oydu uçakta. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı'nın onu ajan olarak yaftaladığını belirtmemiz gerekiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri cephesinde böylesi bir sevinç var. Peki Rusya cephesinde ne var? Rusya'da da Putin karşıladı uçakta. O görüntülerde Rusya basınında yer alıyor. Evet, İzvestiya gazetesi Putin'in kırmızı halı sererek hatta askeri bir alayı da yanına alarak çok büyük bir şeref, onur bahşederek işte serbest bırakılan o 10 Rus vatandaşını tek tek karşıladığı bir fotoğrafla da aktarılmış. Manşette "Naş Navaş", sizinkilere karşı bizimkiler ifadesi kullanılıyor. Takasın bu şekilde formüle edildiği belirtiliyor. Ve tabii ki Rusya'nın
serbest bırakılan kişiler arasında geri aldığı bir isim var ki çok önemli. O Berlin'de bir Gürcü vatandaşını öldüren bir kişiydi. Ve Putin onun aslında vatana hizmet ettiğini savunuyordu. Ama Almanya başta olmak üzere Amerika ve batılı ülkeler ise onu bir terörist olarak tanımlıyorlardı. Ve işte şimdi Putin'in bir katili evine döndürdüğü yönünde işte bu anlaşmada böylesi bir başarı elde ettiği söyleniyor. Peki İzvestiya'da başka neler yazıyor? En başta bu takas anlaşması çok önemli, çok büyük ve Türkiye'nin de yardımıyla yapılan, ki Biden teşekkür etti Türkiye'ye. Soru şu: o zaman iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bunu yapabiliyorsa yeni bir süreç mi başlayacak acaba ilişkilerde? Gazeteye konuşan tüm uzmanlar şu konuda hemfikir: bu bir zorunluluktu, yeni bir süreç değil. İlişkilerde bu rehine takası bir istisna. Diğer tüm alanlarda görüş ayrılıkları, anlaşmazlıklar devam ediyor. Dolayısıyla bir dönüm noktası olmayacak. Sadece tarihi bir not düşüldü ifadesi kullanılıyor. Ve bir de tabii ki zamanlama önemli. Çünkü Amerika'da seçim yarışları var. Biliyorsunuz ki Kamala Harris de bu rehineleri karşılayanlar arasındaydı. Harris'in hanesine artı yazılır mı bu? Yine uzmanlar bu konuda pek olumlu düşünmüyorlar. Çünkü Harris'in bu süreçte etkili olmadığı ve bunun da kendi kampanyasına malzeme edilemeyeceği yönünde görüşler var. Evet, ama çok da bir etkisi görünmedi zaten. şu ortadaki Harris'in şu andaki en büyük dezavantajı sahip olamadığı başarılar, icraatler. Bu da onun hanesine yazılmadı. Evet ve Arap basınına bakacağız. Arap News, Suudi Arabistan. Neyi aktaracaksın? Tabii ki Orta Doğu'daki yangını, yeniden gündemde olan topyekün savaş riskini. Arap News gazetesi şunu İran cephesine, manşetine taşımış ve de İran bir yanda Hamas lideri Haniye'nin yasını tutarken diğer yanda da intikam çağrısı yapıyor. Nasıl bir karşılık verecek bunu bekliyoruz ve ne zaman bunu bekliyoruz. Bazı senaryolar var. Örneğin tıpkı Gerçek Vaat operasyonunda olduğu gibi askeri noktaların yine İHA ve füze kombinasyonunu içeren bir saldırıyla hedef alınabileceği ama sivil altyapının yine hedef alınmayacağı ve topyekün savaş riskinden kaçınılacak bir senaryonun tercih edileceği yönünde beklentiler var. Evet. Peki The Jerusalem Post İsrail ne yazıyor dersek tabii ki Gazze zaten İsrail basınının umurunda değil. Olimpiyatlarda ki çok eleştirilen olimpiyatlara katılımıyla ilgili bir haber görüyoruz. Madalya kazanan İsrailli oyuncular. Diğer tarafta ise İsrail'in İran'ın olası misillemesine yaptığı hazırlıklar aktarılmış. Yüksek alarm var. Birçok seviyede, yani buna sağlık birimleri de dahil hastaneler de alarma geçmiş durumda. Zamanını bilmiyoruz ama cevabın geleceğini biliyoruz. Bir döngü içindeyiz Orta Doğu'da. Bütün taraflar birbirlerine misilleme yapıyor ve o misillemeler savaşa dönüşecek mi? Bundan kaçınılacak mı? Bu tehlike, bu risk hep canlı tutuluyor. Evet, İsrail'de güvenlik önlemlerini iyice artırmış görünüyor bir saldırıya karşı. Ve İtalyan basınına bakalım. Paris Olimpiyatları ile ilgili haberler aktaracaksın. Değil mi? Yani boksörlerin az önce de haberlerimizde aktardık bu Türkiye'de sabah içerisinde. Boksörlerin kromozomlarının yüksek olmasından ve haksız bir yarışa girdiklerinden bahsediyor, değil mi? Onlardan bir cinsiyet tartışması var. Olimpiyatlarda zaten birçok tartışma var. Paris 2024 gerçekten de özellikle yabancı basını izlediğimizde haberler genelde şu cümleyle başlıyor Elif. Bu kadar çok tartışılan başka bir olimpiyat var mıydı hatırlamıyoruz gibi. Çünkü işte kirlilik sorunu, organizasyon hataları, açılış töreniyle ilgili tepkiler ve yarattığı öfke, bunlar varken şimdi odaklandığımız nokta cinsiyet tartışması. Çünkü dün bir yarış gerçekleşti. İşte onu da görüyoruz. Bir İtalyan kadın boksörle Cezayirli bir boksör karşı karşıya geldi ama Cezayirli boksörün cinsiyeti hakkında daha doğrusu tartışmalar var. Cezayirli boksör İmane Halif ben kadın olarak doğdum diyor ama testosteron seviyesi çok yüksek. Doğuşsal bir bozukluğa sahip olduğunu yani onu erkek kimliğine yakınlaştıran XY kromozonunun olduğunu ve testosteron seviyesinin yüksek olduğunu belirtiyorlar ama ben kadın olarak doğdum. Hatta yani çocukluk fotoğrafı da var, yani
küçük bir kız fotoğrafı. Çocukluk, genç belli kızlık yani fotoğraflarını aslında ama paylaşarak bunu kanıtlamak istiyor. Evet. Yani o da başka bir mağduriyet hikayesi yaşadığını belirtiyor. Ama başka bir mağduriyet daha var. İşte İtalyan basınında görüyoruz. Angela Carini. Cezayirli boksörün karşısında 45 saniye mücadele edebildi. Sadece 2 kez yumruk atabildi rakibine. Çok sert, çok güçlü darbeler aldı. Hatta burnunun kırılacağından endişe etti ve sonunda gözyaşları içinde diz çökerek yarıştan çekildi. Libero işte o duygu dolu, hayal kırıklığı dolu anı manşetine taşımış ve de o kazandı manşetini kullanıyor. O kazandı ama kim kaybetti? Yani biyolojik bütün göstergeleriyle kadın olan biri kazandı ama erkeğe daha yakın bir boksör de kaybetti. Şimdi cümleleri ne oldu İtalyan boksörün? Bu adil değil. Ben kimseyi yargılamıyorum ama bu adil değil dedi. Ve buna İtalya Başbakanı Meloni de katıldı. Eşit bir yarış olmadı, eşit şartlarda yarışan iki taraf yoktu dedi. Tepki gösterdi Olimpiyat Komitesi'ne. Corriere della Sera gazetesine de bakacağız. İşte Cezayirli kadın boksörün ona arkadan sarılmaya çalışırken İtalyan boksörün de ağladığı anları görüyoruz. Evet. Bu adil değil diyor ve Corriere della Sera çok sert bir eleştiride bulunuyor. Olimpiyat yetkililerinin, diğer yetkililerin sporcuları canavarlara dönüştürme yetkisi yok. Böyle bir yetkileri yok ama işte karşımızda çok tehlikeli bir durum var denilerek alarm veren bu noktaya dikkat çekilmiş. Evet, tüm dünya konuşuyor. İngiltere'de bu olayı konuşuyor. Daily Mail gazetesinin yine manşetinde görüyoruz ve sürmanşetteki ifade olimpiyat rezaleti. Daha da özellikle sağ görüşlü basın organlarında İtalya'da da dahil şöyle ifadeler var. Sadece 2 cinsiyet vardır, kadın ve erkek, başka bir cinsiyet yoktur. Bu bize dikte edilemez görüşleri öne çıkıyor. Daily Mail gazetesi de şunu demiş, Cezayirli ve İtalyan boksörlerin eşleşmesini uyumsuz, yanlış bir eşleşme olarak tanımlamış ve bu haberi kaleme alan Davis Jones şu ifadeyi kullanıyor. İzlerken korkuya kapıldım çünkü en sonunda bu yaklaşım birini öldürebilir. Böyle bir tehlike var denilerek açıkçası bu riske dikkat çekiliyor. Bu durum bizi de etkileyecek bu arada Elif. Çünkü bu Sena Sürmeli Taylandlı bir rakibiyle karşılaşacak ve de aslında cinsiyet değiştirmiş bir rakibiyle karşılaşacak. Ne kadar adil yani, hani sonuçta belli bir güç var ve dolayısıyla bu Senaz'da şimdi aslında o haksız güçte yarışacak diyebiliriz. Evet, çeyrek finalde düzeltiyorum Tayvanlı rakibiyle, yani aslında erkek doğmuş daha sonra cinsiyetini değiştirmiş bir sporcuyla. Buse Naz da çok güçlü bir boksör bu arada. Yarıştan çekilecek mi çekilmeyecek mi bunu bilmiyoruz. Bu yönde çağrılar da geldi kendisine. Ya da yarışa devam edip belki de kazanacaktır da. Çünkü bu başarılarına daha önce tanık olduk. Ama işte olimpiyatlardaki bütün dünyanın da tartıştığı bu konuyu Türk bir milli sporcu da tecrübe edecek. Sonucu da merakla bekliyoruz. Sonuç ne olacak? Evet. Teşekkürler Süheyla.